Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda dantelli hırka çalışması yapacağım. Hırkamı yakasından başlayıp önce robasını örüyorum. Daha sonra kolları örüp tamamlayıp beden kısmına geçiyorum. Beden kısmında tamamladıktan sonra dantelli kısımlara geçiyorum. Önce beden kısmının dantelini tamamlayıp daha sonra da kol uçlarına dantel yaparak hırkamızın dantelli olan kısımlarını tamamlıyoruz. Tığ yardımıyla dantelli kısımlarını yapıyoruz. Daha sonra çiçeklerini yapıp iğne yardımıyla hırkamızın dantelli kısmına dikiyoruz. Hırkam 2-2,5 yaş ölçülerine uygun arkadaşlar. Hırkamda 2 yumaktan biraz fazla ip kullandım. 3,5 numara şiş kullanarak hırkamı tamamladım. Bu renkte örmek isterseniz ipim Kartopu Baby One, renk kodu K258, anti peeling özelliğe sahip bir ip, tüylenme yapmayan bir ip arkadaşlar. Hırkamızın ölçülerini de vereyim. Beden genişliği 30 santim. Yakasından bedenimizin boyu ise 37 santim. Yine yakasından kol boyu 34-35 santim arkadaşlar. Hırkamda 5 adet de inci düğme kullandım. Yine çiçeklerimizin orta kısmına inciler diktim. Hırkamızın arkasını da göstereyim. Arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir hırka çalışması oldu. Hem çok kullanışlı hem de çok şık. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi ipleriniz hazırsa hırkamızın yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 86 ilmek atalım arkadaşlar. İlmeklerimi attıktan sonra arka yüzü örüyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Hırkamızı haroşa olarak öreceğiz. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Kenarlarının tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyoruz. Sıra başında ters olarak örüyoruz. Örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Yine sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüzü örmeye geçeceğim. Sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak öreceğim. Bu şekilde hırkamızın yakasını 3-4 haroşa sırası örelim arkadaşlar. Daha sonra robada artırmalarımıza geçeceğiz. Yakamızı 4 haroşa sırası örüp gelelim. Hırkamızın yakasını 4 haroşa sırasına tamamladım. Ayrımlarımı da şu şekilde yaptım arkadaşlar. Önüm için 16 ilmek. 16 ilmekten sonra ilmek ayracı taktım. Aralarda 2 haroşa ilmeğimiz olacak. Kol için 10 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10. Yine arada 2 ilmeğimiz olacak. Arkası için 26 ilmek.
Aralarda 2 ilmek olacak. Daha sonra kolumuz için 10 ilmek, tekrar 2 ilmek, önümüz için 16 ilmek olarak ayırdım arkadaşlar. Önler 16, kollar 10, arkası 26 ilmek. Aralarda ise ikişer ilmek var. Toplamda 86 ilmekle başladık. 3,5 numaralı şişimizde arkadaşlar. Eliniz çok gevşekse 3 numaralı şiş kullanarak da örebilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 4 numaralı şiş de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu siz elinizin sıkılığına göre şiş numarasını ayarlayın. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördükten sonra 16 ilmek öreceğim. Ayraç taktığım kısma kadar örüyorum. Bu arada misinalı şişe geçtim arkadaşlar. İlmek sayım artacağı için daha rahat örebilmek için misinalı şişe geçtim. İsterseniz sizler başlarken de misinalı şişle başlayabilirsiniz. 16 ilmeğimi ördüm. İlmek ayracımı takıyorum. 2 ilmeğin hem sağına hem de soluna birer ilmek artırma yapacağız. Artırmalarımızı her ön yüzde yapacağız arkadaşlar. Arka yüzde artırma yapmayacağız. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. İlmek ayracımız burada kalsın. Her zaman ilmek ayraçlarımızı 2 haroşa ilmeğin yanına takalım. 16 ilmek ördükten sonra 1 ilmek artırmamı yapıyorum. Artırmalarınızı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sonra 2 ilmek haroşa örüyorum ara ilmeğime. Tekrar ayraçlarımı taktım. Yine 1 ilmek artırmamı yaptım. Birkaç sıra sonra artırmalarımız kendisini belli edecek arkadaşlar. Ayraçları çıkarıp daha rahat örebiliriz. Kolda olan ilmeklerimi örüyorum. 10 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. İlmeklerimi ördükten sonra yine ayraç kısmına kadar geldim. Artırmamı yapıyorum. Ayracı sağ şişimi alıp aradaki 2 haroşa ilmeği haroşa olarak öreceğim. 1, 2 ilmek ayracımı tekrar 2 ilmeğin yanına takıp 1 ilmek buraya artırma yapıyorum. Artırmamı şu şekilde çevirerek yapıyorum arkadaşlar. Siz de artırmalarınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Arka bedende olan ilmeklerimi ördüm. 26 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi ilmek ayracımıza kadar geldim arkadaşlar. 1 ilmek artırma yapıyorum. Daha sonra ayracı sağ şişime takıp aradaki 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Tekrar ayracı sağ şişime takıp 1 ilmek daha artırıyorum. Yani aradaki 2 haroşa ilmeğimizin her ön yüzde sağ ve sol kenarına birer ilmek artırma yapıyoruz. Robamız boyunca artırmalarımız ön yüzde devam edecek. Arka yüzde herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan arka yüzü öreceğiz. Şimdi ön yüzde olduğumuz için artırmalarımıza devam ediyoruz. Ayracımı takmadan artırmamı yapayım. 1 ilmek artırmamı yaptım. Ayracımı taktım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Ayracımı taktıktan sonra 1 ilmek daha artırıyorum. Aradaki 2 haroşa ilmeğimizin hem sağına hem de soluna birer ilmek artırma yaptık. Burada da aynı şekilde, yine burada ve burada aynı şekilde artırmalarımızı yaptık. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimi örüyorum. Yaka düşürme tekniğini uygulayacağım arkadaşlar. 2, 4, 6 ilmek patımız için ayırıyorum. Daha sonra 2, 4, 6, 8,
10 ilmeğimiz kalıyor. Önümüz 16 ilmekti. 6'sını patımız için ayırdım. 10 ilmekti arkadaşlar. Artırmamı yaptıktan sonra ön bedenden 3 ilmek örmemiz gerekiyor. Üçer üçer örüp döneceğiz arkadaşlar. Artırmamı yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Yaka düşürme tekniği uyguladığımız için arka yüze dönüyorum arkadaşlar. Bu tarafa gitmiyorum. Daha sonra pat kısmında ilik açacağım. Döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Aradaki ilmekleri de haroşa olarak örüyorum. Arkada bütün ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri de haroşa olarak örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri ilmeğin içerisine girip ters olarak örüyoruz. Yine buradaki gibi arkadaşlar. Yine burada ön bedende 3 ilmek öreceğim. Artırmış olduğumuz ilmeği saymıyoruz. Ön bedende 3 ilmek örüp tekrar döneceğim. Şimdi o kısma kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 13 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Yani ön bedenden artırmış olduğum ilmekle birlikte 4 ilmek ördüm. Dönüyorum. Yaka düşürme tekniğini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Şimdi ben arkadaşlar ilmek ayraçlarımı çıkaracağım. Sizler isterseniz birkaç sıra daha ilmek ayraçlarıyla örmeye devam edebilirsiniz. 2 ilmeğimin yine sağ tarafına bir ilmek artırma yapıyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı her ön yüzde yapacağız. 2 ilmek haroşa örüp tekrar bir ilmek artırmamı yapıyorum ve ilmek ayracımı çıkarıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi örüyorum. Yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Hırkamız haroşa örgüden oluşuyor arkadaşlar. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de ördüm. Arada olan 2 haroşa ilmeğime geldim arkadaşlar. İlmek ayracımı çıkardım. Bir ilmek artırma yapıyorum. 2 ilmeği ters olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğimin sol kenarına da artırmamı yapıyorum. Şimdi diğer ayracımıza kadar haroşa olarak örelim. Ayracımıza kadar örerek geldim. Ayracımı çıkardım. Bir ilmek artırıyorum. 2 haroşa ilmeğimi haroşa olarak örüp tekrar bir ilmek daha artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimizin her iki kenarına artırma yaparak robamız boyunca devam edeceğiz arkadaşlar. Her sırada 8 ilmek artırmış oluyoruz. Yine ilmek ayracıma geldim. Artırma yapıp 2 haroşa ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. 2 4 6 8 10 12 13 ilmek ilmeğimiz var arkadaşlar. 4 ilmek ördükten sonra 1 2 3 ilmek daha örüp dönüyoruz.
Şimdi arkadaşlar arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi 10 ilmek kalana kadar örelim. 2 4 6 8 10. Burada 10 ilmek kaldı. Şimdi burada da yine 3 ilmek daha örüp döneceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda 10 ilmek kalacak. Sıra sonunda 13 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Şimdi 3 6 9 10 ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Bu tarafa gitmiyorum arkadaşlar. Yaka düşürme tekniğini bu şekilde uygulamış oluyoruz. Döndükten sonra ilk ilmeği örmüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyorum. Döndüğüm ilmeği de sayarsak arkadaşlar 2 4 6 8 ilmeğimiz var. Tekrar bir ilmek artırma yapıp 2 ilmek haroşa örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. Kolda olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine arkadaşlar artırmalarımıza devam ederek örelim. Sıra sonunda bu defa 7 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Son kez yaka düşürme tekniğini yapacağız arkadaşlar. Daha sonra sıra sonuna kadar öreceğim. 2 ilmeğimin her iki kenarına artırmamı yaptım. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine artırmalarımıza devam edelim arkadaşlar. Kol ayrımlarında sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örüp o kısma kadar gelelim. Sıra sonunda 10 ilmeğim kaldı arkadaşlar. 3 tane daha ilmeğimi örüyorum. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Son kez dönüyorum. Bir sonraki sırada buraya ilik açacağız arkadaşlar. Artık yaka düşürme tekniğini uygulamıyorum. 7 ilmeğim kaldı. Döndüm. Arka yüzde ilmeklerimizi yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örelim. Arka yüzde 10 ilmeğim kalana kadar ördüm. 3 tane daha örüyorum arkadaşlar. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Artık yaka düşürme tekniğini yapmıyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Döndükten sonra 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek ördüm. Tekrar ön yüzde olduğumuz için artırmamı yapıyorum. 2 haroşa ilmeğimin sağına artırmamı yaptım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Sol tarafına da tekrar bir ilmek artırmamı yapıyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artık sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Burada ilik açacağız. Şimdi burada da arka yüzde dönünce arkadaşlar artık sıra sonuna kadar geleceğiz. Yaka düşürme tekniğini tamamlamış olduk. Şimdi sıra sonunda ilik açacağımız kısma kadar artırmalarımızı yaparak örmeye devam edelim. Artırma yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Her ön yüzde 2 haroşa ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapıyoruz. Arka yüzde artırma yapmadan ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Şimdi ilik kısmına kadar haroşa olarak örelim. Artırmalarımızı yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimizi pat olarak düşünelim arkadaşlar. Şimdi 1 2 ilmek haroşa örüyorum.
Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Alttaki ipi şu şekilde sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Buraya iliğimizi açtık. Yani bir ilmek kesip bir ilmek artırmış olduk. Kalan 3 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. 2 ilmeği haroşa olarak ördüm. 3. ilmeği örmeden alıp arka yüze dönüyorum. İliğimizi ilk iliğimizi açmış olduk. 12 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi arka yüzde sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Artık yaka düşürme tekniğini uygulamıyoruz. Tamamladık arkadaşlar. Robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. 2 haroşa ilmeğimizin kenarlarına artırmalarımızı yaparak robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim arkadaşlar. Ben ördükten sonra kaç sıra artırma yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. 2 4 sıra yakasını örmüştük. Şu an 4. artırma sırasını yaptık. Arka yüzdeyim. Ön yüze geçince 5. artırma sırasını yapacağım. Şimdi robamızı tamamlayıp gelelim. Daha sonra kol ayrımlarına geçelim. Robamızı 20 artırma sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. 4 sıra yakasını ördükten sonra 20 artırma sırası örüyoruz. Eğer sizler daha büyük yapmak isterseniz 1-2 sıra fazla yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de 1-2 sıra küçük örebilirsiniz arkadaşlar. Robada boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi kol ayrımına kadar yine haroşa olarak örelim. Ön yüzdeyim. Artık artırma yapmadan kollarımızı örmeye geçiyoruz. Tam şu kısma kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Arada olan 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeğimin bir tanesini ön bedene, diğerini kola ekleyeceğim. O yüzden ön bedenim için bir tanesini haroşa olarak örüyorum. Şimdi kolumuzda olan ilmekleri öreceğim. Fakat farklı bir şişle örmeye geçeceğim. Kolumuzu yine haroşa olarak öreceğiz. Önümüzde arkadaşlar kaç ilmeğimiz var sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 37 ilmeğimiz var. Şimdi kolumu örmeye geçiyorum. Farklı bir şişle kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Bu şişim burada kalacak arkadaşlar. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Biraz sıkıştırıyorum arkadaşlar, ipimin uzun kalmaması için. Ve kolda olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine arada olan 2 ilmeğimize kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Arada olan 2 ilmeğime kadar kolda olan ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeğimden bir tanesini kola, diğerini arka bedene ekleyeceğim. O yüzden bir tanesini kolum için haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Yani kola ekleyeceğim fakat şu şekilde örmeden alacağım. Kol ilmeklerime ekliyorum. Arka yüzde haroşa olarak öreceğim. Kolumuz için sayalım kaç ilmeğimiz var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 ilmeğimiz var. Şimdi bu tarafa gitmiyorum arkadaşlar. Arka bedeni şişimi bu şekilde bırakıyorum. Kolda arka yüzümüzü örmeye geçiyorum. Kenar ilmeklerimizin tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. O yüzden ilmeği sıra sonunda örmedim. Şimdi örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum.
Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Kolda sıra sonuna geldim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Ön yüze geçiyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olmasını istiyorum. Bu yüzden sıra sonundaki ilmekleri örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyorum arkadaşlar. Dikerken dikiş izimiz belli olmasın diye kenarları tırtıklı olarak örüyorum. Kolumuzu bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Haroşa olarak örelim. Kolda biraz ilerleyip gelelim. Kolumuzu kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kolumuzda biraz ilerleyelim. Kolumuzu örerek ilerledim arkadaşlar. Tam kol altından sayarsak 34 sıra ördüm. 34. sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağım. Şu şekilde kolumuzun santim olarak ölçüsünü de vereyim. Yakasından, yaka kısmının biraz altından ölçersek 26-27 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Siz de ona göre ayarlayın. Kol ucuna dantel öreceğiz arkadaşlar. Tığ yardımıyla kafesler yaparak kol ucuna dantel öreceğiz. Şimdi kolumuzu keselim. Tam kol altından saydım. 34. sırayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde kolumuzu kesiyorum. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişe taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İlmeğimi şişime taktım. Tekrar 2 ilmekle birlikte örerek kesiyorum. Kolda olan ilmeklerimizi bu şekilde kesip kolumuzu tamamlayalım. İlmeklerimi kestim. Dikmek için de ipimi biraz uzun bıraktım arkadaşlar. Şimdi ön yüzdeyiz. İpime yine burada kol altından bağlayacağım. Tam şu kısma ipimizi bağlayalım. İpimi arkadan bağladım. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimizi kol ayrımına kadar örelim arkadaşlar. Tam aradaki 2 haroşa ilmeğimize kadar arka bedende olan ilmeklerimizi örelim. Arada olan 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Aradaki 2 ilmekten bir tanesini arka beden için ördüm arkadaşlar. Burada şişimi kapattım. Arka bedenimizde 68 ilmeğimiz var. Şimdi yine 3,5 numaralı şişimle kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Farklı bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. Aradaki 2 haroşa ilmeğin bir tanesini de kola ekliyorum. Diğerini arka bedene eklemiştim. Şimdi kolda olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim kol ayrımına kadar. Kol ayrımına kadar geldim arkadaşlar. Arada olan 2 ilmekten bir tanesini de yine koluma ekliyorum. Arka yüze dönüyorum. Kolumda 52 ilmeğim var. Şimdi 52 ilmeğimizle kolda olan ilmekleri diğer kolu ne kadar ördüysem bu kolumu da o kadar örüp keseceğim arkadaşlar. Sizler de diğer kolunuzu kaç sıra ördüyseniz bu kolu da o kadar örüp keselim. Daha sonra bedenimizi örmeye geçelim. Bu kolumu da tamamladım. Kol altından sonra 34. sırayı ön yüzde örüp arka yüzde
kestim arkadaşlar. Diğer kolu kesmiş olduğum gibi kesip bu kolumuzu da tamamladım. Daha sonra yine kolumuzu dikmek için ipimi uzun bıraktım. Şimdi ön yüzü örmeye geçeceğim. Şu şekilde geldik arkadaşlar, onu da göstereyim. Ön bedeni ördüm. Daha sonra kolu örüp tamamladım. İpimizi buradan bağladık. Arka bedenimizi ördük. Daha sonra bu kolumuzu örüp tamamladık. Şimdi ön bedeni örüp arka yüze geçeceğim. Yine ön bedenimi haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Ön bedende olan ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Kol altında herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Şimdi kol altına kadar haroşa olarak örelim. Ön bedende olan ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Şimdi kol altındayım. Arka bedende olan ilmekleri örmeye geçiyorum. Kol altında herhangi bir eksiltme ya da artırma yapmadan arka bedende olan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Bir sonraki sırada kol altında uzayan ipimizle artırma yapacağız. Hem uzayan ipimizi kaybedeceğiz hem de kol altında bir ya da iki ilmek artırma yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar arka bedende olan ilmeklerimizi diğer kol altına kadar haroşa olarak örelim. Kol altından sonra yine artırma yapmadan ön bedende olan ilmeklerimizi örmeye geçelim. Ön bedende olan ilmeklerimizi örüp arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Sıramı tamamladım. Yine sıra sonundaki bir ilmeği örmedim. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilmeklerimizi kol altına kadar haroşa olarak örelim. Kol altına kadar geldim. Burada ipim uzadı arkadaşlar. İpimi şu şekilde arkadan sol şişime doladım. Bu ipi ters olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Tekrar yine aynı şekilde ipimi dolayıp şu şekilde ilmeği ters olarak örüyorum. Buradaki ipi kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Artırma yaparak kaybetmiş oluyorum. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Kol altına geldim. Yine uzayan ipimle artırma yapıyorum. İlmeği haroşa olarak örüyorum. Kol altında ikişer ilmek artırmış olduk. Diğer kol altında 2, bu kol altında 2 ilmek artırma yaptım. Şimdi şişimde kalan ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım arkadaşlar. Bedenimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Şişimizde olan ilmeklerle haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Kol uçlarına yapacağımız dantel modelini bedenimizin alt kısmına da uygulayacağız arkadaşlar.
tığ yardımıyla dantel yapacağız. Hem kol ucuna hem de bedenimizin alt kısmını aynı şekilde yapacağız. Bunun için önce bedenimizi örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bedenimizi örüp tamamlayalım. Bedenimizi ördükten sonra kaç haroşa sırası ördüğümü söyleyeceğim. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açarak örmeye devam edelim. Beden kısmımızı tamamlayıp gelelim. Hırkamızın beden kısmını tamamladım. Kol altından 36 sıra ördüm. 36. sırayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kolları kesmiş olduğumuz gibi beden kısmımızı da kesip bedenimizi tamamladım arkadaşlar. Kol dikişini nasıl yapıyorum göstereyim. Kol dikişlerimizi tamamlayalım. Daha sonra kol ucuna ve beden ucunda dantel örmeye geçelim. Kol dikişlerimizi şu şekilde yapıyorum. Örerken kenarları tırtıklı olarak örmüştük. Tırtıklı kısımlardan batarak dikiyorum. Önce bir taraftan, daha sonra diğer taraftaki tırtıklı kısma batarak kenarlarımızı dikiyoruz. Bu şekilde dikiş izi olmadan kolları birleştiriyoruz arkadaşlar. Kolumuzu dikip tamamlayalım. Daha sonra bedenimizde dantel kısmına geçelim. Bedeni kestikten sonra ipimi kesmedim arkadaşlar. Buradan örmeye devam edeceğiz. Şimdi kollarımızı tamamlayıp gelelim. Kol dikişlerimizi tamamladım. Şimdi bedenimizin alt kısmına tığ yardımıyla kutucuklar yapacağım arkadaşlar. Bıraktığım ilmeği şu şekilde tığıma geçiriyorum. Tığ numarasını da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Elinizde bu kalınlıkta ipinizi örebilecek herhangi bir tığı kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum. Şu şekilde sayıyorum. 1 2 3. Üçüncü ilmeğin içerisine girip sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Yine hemen yanındaki ilmeği sayıyorum. 1 2 3. Üçüncü ilmeğin içerisine girip sık iğne ile sıkıştırıyorum. 5 zincir çekelim yine. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip 1 2 3. Üçüncü ilmeğin içerisine, yani üçüncü boşluğumuza sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu şekilde küçük kutucuklar yapacağız. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. 1 2 üçüncü boşluğa girip sık iğne ile buraya birleştiriyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar 5 zincir çekip 1 2 3 üçüncü boşluğa batarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. 5'er ilmek zincir çekerek ikişer ilmek arayla batarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. En son kutucuğumu yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüyorum. Yine kutucuğumuza sık iğne yaparak birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip yandaki kutunun içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip yandaki kutuya sık iğne ile
birleştiriyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. 3 4 5 dönüşleri aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. 5 zincir çekip dönüp hemen kutucuğun içerisine batacağız. Şimdi bu şekilde kutucuklar yaparak devam edelim arkadaşlar. Biraz ilerleyelim. Kaç sıra yaptığımı biraz ilerledikten sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Dönüşleri burada yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. Daha sonra 5'er ilmek çekip kutucukların tepesine batıp sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Hırkamızın dantel kısmını tamamladım arkadaşlar. 14 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra ördüm. Santim olarak ölçüsünü de vereyim çünkü arkadaşlar elinizin sıkılığına göre ve tığınıza göre değişiklik gösterebilir. Ortalama 7-8 santim kadar dantel kısmını örelim. Daha fazla isterseniz de haroşa kısmını daha az örüp dantel kısmını daha fazla örebilirsiniz. İpimi kestim arkadaşlar. İlmeğin içerisinden geçirerek sabitledim. Daha sonra hırkamı şu şekilde çeviriyorum. Bu arada düğmelerimi de diktim. İpimi yakamızın uç kısmına bağladım. İlmek çıkardım. Yine aynı şekilde kutucuklar yapıp daha sonra içlerini ikili trabzanla dolduracağız. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. 1 2 3. tırtıklı kısma batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra 1 2 3. tırtıklı kısma batıp buraya sabitliyorum. Sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 5 zincir çekip 1 2 3. tırtıklı kısma batıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3. tırtıklı kısma batıyorum. Bu şekilde yine kutucuklar yapmaya devam edelim arkadaşlar. 5 zincir çekelim. 1 2 3 üçüncü tırtıklı kısma batıp sabitleyelim. Şimdi biraz ilerleyelim. Dantelli kısma kadar geldim. Yine 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra boşluğa batıyorum. İlk boşluğumuza battım. Yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 yine boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, boşluğa battım. Burada boşluğa battığımız için biraz sık oluyor arkadaşlar. 4 zincir çekerek batalım, toplamasın. 4 zincir çektim. 1 2 3 4 1 2 3 4 tekrar 4 zincir çektim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5 köşe kısmına 5 zincir çektim. Yine boşluğa batıp şimdi hırkamızın alt kısmını aynı şekilde devam edeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şimdi alt kısmını da uç kısmına kadar bu şekilde 5 zincir çekerek devam edelim.
Kutucuklarımı yaparak devam ettim. Hırkamızın uç kısmına geldim. Şimdi yine dantelli olan kısmında 4 zincir çekerek batalım. 1 2 3 4. Hatta buraya bir zincir daha çekiyorum arkadaşlar, köşe kısmı olduğu için. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektim, batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip battım. 2 3 4 zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip battım. 1 2 3 4 zincir çekip tekrar batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip ilk tırtıklı kısma değil de ikinci tırtıklı kısma batarak sabitliyorum. 5 zincir çekersek biraz genişliyor arkadaşlar. O yüzden dantelli kısımda 4 zincir çektim. Köşe kısmında 5 zincir çektim. Yine alt kısımlarda 5 zincir çekerek devam ettim. Şimdi yine 5 zincir çekerek devam edeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 3. tırtıklı kısma batıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3. tırtıklı kısma batıyorum. Yine 5 zincir çekerek yakamızın uç kısmına kadar gelelim. Yakamızın uç kısmına kadar geldim. Şimdi yakamızda sık iğne yaparak devam edeceğim. Sık iğneleri şu şekilde yapıyorum. Boşluğa batıp şu şekilde çıkıyorum. Tekrar yanındaki boşluğa batıp çıkıyorum. Bu şekilde zincir çeker gibi arkadaşlar batıp çıkıyoruz. Bütün boşluklara batıp zincir çeker gibi devam ediyoruz. Yakından da göstereyim. Boşluğa batıp dolayıp zincirin içinden çıkarıyorum. İlmeklerin içinden bu şekilde çıkarak devam ediyoruz. Yakamızı tamamlayalım. Daha sonra yapmış olduğumuz kutucukların içerisine trabzanla doldurmaya geçelim. Yakamızın uç kısmına kadar geldim. Şimdi yapmış olduğumuz bu kutucukları dolduracağız. Kutucuğumun içerisine geçiyorum. Şimdi 1 2 zincir çektim. Dolama yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 tekrar ikili trabzan yaptım. 6 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yanındaki boşluğun ortasına şu şekilde sabitliyorum. Daha sonra tekrar dolama yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Yine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu boşluğumuzun içerisine de 6 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. Altı tane trabzan yaptıktan sonra yine yandaki boşluğa geçip sabitliyorum. Dolama yapıyorum. Yandaki boşluğa geçip 6 trabzan yapacağım. 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandaki boşluğa geçip sabitliyorum.
dolama yapıyorum. Yandaki boşluğa geçip yine 6 tane trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Hırkamızın etrafını bu şekilde doldurarak tamamlayalım. Önce kenarları, daha sonra hırkamızın alt kısmını, yine diğer kenarı yaka kısmına kadar bu şekilde 6 trabzan yaparak boşluklarımızı dolduralım. Daha sonra kol uçlarına geçeceğiz. Hırkamızın kenarlarını bu şekilde trabzanlar yaparak tamamladım. Şimdi kol ucuna dantel yapmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu kolumu ben örüp tamamladım. Diğer kolu da birlikte örelim. Kolumuzun alt kısmını dikmiş olduğumuz yere ipimizi bağlayalım. İç kısma ipi bağlayalım arkadaşlar. Tığ yardımıyla ipimi geçirip bağladım. Şimdi tam birleştirmiş olduğumuz kısmın ilk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Daha sonra 1 2 3. 2 ilmek sayıp 3. ilmeğe batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra 1 2 3. ilmeğin içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 3. boşluğa, yani burada olan ilmeğin içerisine batıyorum. Bu şekilde ilk sıramıza devam edelim. Sıramı tamamladım. Şimdi sıramda olan yapmış olduğum halkaları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi 17. 1 2 3 4 5 17. kutucuğu yapıp batıyorum. Diğer kolda da arkadaşlar 17 tane yapmıştım. Her iki kolun da eşit olması için ilk sıramızın sayısına dikkat edelim arkadaşlar. Sayımızın aynı olması gerekiyor. Yoksa arkadaşlar ya küçük ya da diğer koldan büyük olabilir. Daha sonra ilk yapmış olduğumuz boşluğun içerisine batıp sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi yine aynı şekilde 5 zincir çekerek devam edeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çekip sık iğne ile birleştirdim. 2 3 4 5 zincir çekip hemen yandaki boşluğun içerisine batıp birleştiriyorum. Aynı şekilde yandaki boşluğa batıp birleştiriyorum. Bu şekilde 5 zincir çekerek başlamış olduğumuz yere kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. En sonuncu boşluğa battım. Tam kol altında dikiş izimizin olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi direkt buradaki boşluğun içerisine batacağım. Yine 5 zincir çekiyorum. Boşluğun içerisine batıp bu şekilde sabitledim. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Diğer kolunuzu kaç sıra ördüyseniz bu kolu da aynı şekilde örün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm. 11 sıra ördüm arkadaşlar, daha doğrusu 11 sıra örüp 11. sıranın üzerine bu şekilde yine 6 tane trabzan yaparak doldurdum. Bu şekilde dantel görünümünü verdik arkadaşlar kol uçlarımıza.
Şimdi bu kolumuzu da tamamlayalım. Daha sonra çiçeklerin yapımına geçelim. Hırkamızın her iki kolunu da tamamladım arkadaşlar. Şimdi çiçeklerinin yapımına geçeceğim. Şu şekilde 6 tane çiçek hazırlayacağız arkadaşlar. 2 tanesi kollar için, bir tanesi bu kolumuza, bir tanesi bu kolumuza, 4 tanesini de bedenimiz için hazırlayacağız. Şimdi çiçekleri nasıl yapıyorum göstereyim. Hırkamızı kenara alalım. Önce şu şekilde sihirli halka yaparak başlıyoruz. Tekrar göstereyim. Orta parmağıma bu şekilde ipimi doladım. Buraya bir tane sık iğne yaparak sıkıştırıyorum. Daha sonra halkamızın içerisine 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2 örerken buradaki ipi de biraz çekiştirip halkamızı küçültelim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 yine halkamızı çekip sıkıştıralım. 8 9 daha sonra halkamızı ipimizi tamamen çekip halkamızın orta kısmını sıkıştıralım. Daha sonra ilk sık iğnemizin içerisine batıp birleştireceğiz. İlk başlamış olduğumuz kısım biraz sıkı arkadaşlar. Birleştirdim. 9 kez sık iğne yaparak halkamızın içini doldurdum. Bu şekilde küçük bir halka elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirlerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan çekelim arkadaşlar. Hemen yanındaki sık iğnenin içerisine batıp buraya sabitliyorum. Daha sonra yandaki sık iğnenin içerisine geçip buraya sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çekip yandaki sık iğnenin içerisine batıp sıkıştırıyorum. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine geçip tekrar sık iğne yapıyorum. 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çekip yandaki yine sık iğnenin içerisine girip sabitliyorum. 5 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. 3 tanesini yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 zincir çekip yandaki sık iğnenin içerisine girip sabitliyorum. Şurada arkadaşlar sabitledikten sonra yandaki sık iğneye geçmemiz gerekiyor. Yandaki sık iğneye geçtim. Tekrar sık iğne yaptım. 9 zincir çekiyorum. 9 zincir çektikten sonra yine yandaki sık iğnenin içerisine girip sıkıştırıyorum. Yandaki sık iğneye geçiyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Dokuz zincir çektikten sonra hemen ilk başlamış olduğumuz sık iğnenin içerisine batıp sıkıştırıyorum.
Şimdi arkadaşlar buradaki yaprağımızın içine sık iğne ile 10 kez dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kez doldurduktan sonra bu arada olan yaprakların arasında olan sık iğnelerin içerisine batıp tekrar sık iğne yapıyoruz. Hemen yandaki yaprağa geçtim. Yine 10 kez sık iğne yaparak içerisini dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kez doldurduktan sonra yine iki yaprağın arasındaki sık iğnenin içerisine girip bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki yaprağa geçiyorum. Bu şekilde yapraklarımızı 10 kez sık iğne yaparak içlerini dolduralım arkadaşlar. Arada olan iki yaprak arasında olan sık iğnenin içerisine de yine bir tane sık iğne yapalım. Şimdi yaprağımızı tamamlayalım arkadaşlar. Bunun gibi toplamda 6 tane yaprak yapıp gelelim. 6 tane çiçek yaptım arkadaşlar. Çiçeklerin ortasında bu şekilde boncuklar dikeceğiz. Benim boncuklarım yarım bu şekilde dikilen bir boncuk arkadaşlar. Sizler farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Yapıştırmalı olan boncuklar var. O şekilde silikon yardımıyla da çiçeklerin ortasına yapıştırabilirsiniz. 6 tane çiçeğim arkadaşlar. 2 tanesini kollar için kullanacağım. Bir tanesini bir kolumuza, bir tanesini de diğer kolum için kullanacağım. Tam kolumuzun şu şekilde arkadaşlar üst kısmına gelecek şekilde çiçeğimi buraya dikeceğim. Diğerlerini de şu şekilde dikeceğim. Ben bir tanesini diktim. Birer tane önlere denk gelecek. 2 tane de arkasına denk gelecek. Çiçeklerimizi elimizde düzeltelim arkadaşlar. Form verelim çiçeklerimize. Orantılı bir şekilde de hırkamıza dikelim. Ben bir tanesini diktim. Dikişleri şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İpimize 2 kat olarak aldım. İpi incelttim yani. Yine kendi rengiyle dikeceğim. Arkada da şu şekilde herhangi bir dikiş görüntüsü olmuyor. Çirkin bir görüntü oluşmuyor. O yüzden 2 kat iple hırkamıza dikeceğiz. Hırkamı nasıl dikiyorum göstereyim arkadaşlar. Daha sonra diğer çiçekleri de dikelim. Orantılı bir şekilde tam yapraklar birbirine bakacak şekilde denk getirelim. Şu şekilde ayarlayalım. Yani göz kararı arkadaşlar, zincirlerimizi saymasak da olur, göz kararı bir şekilde dikelim. Önce boncuğumu diktim. Daha sonra hırkamdan ilmeklerin arasına batıyorum. Daha sonra yapmış olduğum çiçeğimde yine ilmeklerin arasına batıp tekrar hırkama batıyorum. Yaprakların tepesinden dikmeye özen gösterelim arkadaşlar. Diktikten sonra yapraklarımız şu şekilde kalkmasın. İlmeklerin arasından iplerimizi geçirerek dikelim. İpimiz ince olduğu için arkadaşlar hiç belli olmuyor. Kalın iple dikerseniz çirkin durur. O yüzden ipimizin 2 katını alıp o şekilde dikelim. Hırkamızdaki ilmeklerin arasından ve yapraktaki
çiçeğimizin yaprağındaki ilmeklerin arasından ipimizi geçirerek dikelim. Bakın arkadaşlar, arka tarafında göstereyim. Arka tarafında ipimiz hiç gözükmüyor. Bu şekilde yaprak çiçeklerimizi arkadaşlar hırkamıza dikip gelelim. Daha sonra yaprakların arasında dal görünümünü vereceğiz arkadaşlar. Zincir çekerek iki yaprağın arasına dal yapacağız. Şimdi bütün çiçeklerimizi hırkamıza dikip gelelim. Çiçeklerimi diktim. Bu şekilde dal yapımına geçtim arkadaşlar. Çiçeklerin arasına zincir çekerek dal yapacağız. Şimdi 20-25 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 24 tane zincir çektim. Şu şekilde ölçelim arkadaşlar. Denk gelecek şekilde yapalım. Daha sonra 5 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip batıp sık iğne yaparak birleştiriyorum. Buraya halka yapmış oldum. Daha sonra 3 zincir çekip halkamı çevirip tepesine yine sık iğne çekerek birleştiriyorum. Şimdi tekrar dönüp şu şekilde yine 20-25 tane zincir çekeceğim. ...23 tane zincir çektim. İki çiçeğin arasını ölçüyorum arkadaşlar. Yeterliyse bu kadar kalacak. Yoksa birkaç tane daha zincir çekeceğim. Birkaç tane daha zincir çekebiliriz. Siz de tam çiçeğinizin arasını ölçerek zinciri sayısını ayarlayın. 4 tane daha zincir çektim. Benim için bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Şu şekilde ipimi kestim. İki çiçeğin arasına kenarda olan ipleri arka tarafa geçirerek sabitleyeceğim. Burada herhangi bir yere ipimizi sabitleyelim. Sıkıştırdım. Daha sonra bu ipi kaybedeceğim arkadaşlar. Yine burada da tam yaprakların arasından arkaya geçiyorum. Burada herhangi bir yere ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra aralardan bu ipimizi geçirerek gizleyip keseceğim arkadaşlar. Şimdi bu ipi elimizle şekil vererek buraya dikeceğim. Yine ipimi iki kat alacağım. İpimi katlarına ayırdım. 2 kat olarak ipimi aldım. İnce olmasın arkadaşlar. Dikerken belli olmasın diye o şekilde ince olarak alıyorum. Şimdi arkadan öne geçiyorum arkadaşlar iğnemle. Daha sonra elimle zikzak şekli vererek dikiyorum. Yine dikiş izi belli olmadan yapraklı kısmı da dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dal görünümünü verip dikelim. Kollarda da yine aynı şekilde
zincir çekip dal görünümünü verip bu şekilde dikip hırkamızı tamamlayalım. Hırkamı tamamladım. Zincir çekerek çiçeklerin arasına bu şekilde dal görünümünü verdik arkadaşlar. Yine aynı şekilde kollara da zincir çekerek dal görünümünü vermiş olduk. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.